Kira fiyatları uçtu. Konut kredileri zaten cep yakıyor. Peki ev sahibi olmak için faizsiz bir yol olsa? Bugün çok konuşulan bir sistemi ele alacağız. Evim sistemleri gerçekten işe yarıyor mu? Güvenilir mi? Gelin birlikte bakalım. Birinci bölümümüz, aslında bunu bölüm bölüm inceleyeceğiz. Birinci bölümümüz evim sistemi nedir? Evim sistemi ya da tasarruf finansman modeli temel olarak bir araya gelen insanların düzenli ödeme yaparak sırayla ev sahibi olmasını sağlayan bir sistem. Bu sistemde banka yok, faiz yok, aracı şirket sadece organizasyonu üstleniyor ve bunun için de tabii ki belli bir ücret alıyor, belli bir komisyon alıyor. Kredi skoru gerekmiyor. Bunun için dediğim gibi katılım bedeli var. %7 ile %10 arasında firmadan firmaya değişen bir katılım bedeli var. İkinci bölümümüz sistem nasıl işliyor bunun üzerine bakacağız. Öncelikle bir ev almak istediğinizi belirtiyorsunuz. Diyelim ki 1 milyon TL'lik bir ev. İşte bu tutarı örneğin 120 ayda ödemek istiyorum gibi belirtiyorsunuz ve size özel bir ödeme planı oluşturuyorlar. Toplam tutarın %7 ile %10 arasında bir katılım bedeli alıyorlar. Sonra da bunu ya kurayla ya da sıra yöntemiyle size bir teslim tarihi veriliyor. Ve bu tarihte alacağınız kişinin hesabına para gönderilerek sizin adınıza gönderiyorlar tabii ki. Siz de ev sahibi oluyorsunuz. Buna imkan sağlanıyor. Evi aldıktan sonra da taksitleri ödemeye devam ediyorsunuz. Burada karşı tarafın hesabına gönderiliyor. Çünkü işte burada hani bir kredi gibi değil. Burada aslında ev almaya aracılık ettikleri için direkt ev sahibine para gönderiyor. Size parayı veriyorum, sen ister ev al, istiyorsan başka bir şey yap gibi bir sistem yok. Dediğim gibi ev aldıktan sonra da taksitleri ödemeye devam ediyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken var. Evi hemen alamıyoruz. Yani teslim süreniz 1 aydan 80 aya kadar uzayabiliyor. Mesela diyelim ki 140 kişilik bir gruba girdiniz. Her ay 140 kişiye kuraya katılıyorsunuz. İşte burada yine firmadan firmaya değişebilir ama ilk 45 ayda mesela çıkmazsa diyor ki artık sıra sende, 45. ayda sana teslim ediyorum kurada çıkmasa bile diyor. İşte tabii ki burada işte 45 ay çok uzun bir süre baktığımızda işte diyelim 3 milyonluk bir eve girdik. 45 ay sonra 3 milyonda bir şey alamayacağımız gibi bir durum var. Şanslıysanız ilk aylarda çıkar. Hemen alırsınız ama şanssızsanız burada enflasyona paranız yenik düşer. 3 artı 1 hedeflerken 1 artı 1 almak zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir problemleri de var. Ama burada tabii ki 20-40 kişi gibi böyle daha az gruplara girseniz çok daha kısa sürede teslim alırsınız aslında ama burada da tabii ki ödemeler çok yükseliyor. Aslında siz aylık kaç para ödeyebiliyorsunuz? Bunu belirtiyorsunuz ve ne kadar paraya ihtiyacınız var? Bunu belirtiyorsunuz. Onlar da hesaplama yapıp sizi bir ödeme planına sokuyorlar arkadaşlar. Diyelim ki ayda işte 25 bin lira ödeyebilirim dediniz ve 3 milyon TL'ye ihtiyacım var dediniz. Hemen işte 3 milyon bölü 25 bin yapılıyor. Kaça denk gelirse sizi o kadar kişilik gruba sokarak sisteme dahil ediyorlar. Üçüncü bölümümüz avantajları ve dezavantajları. Avantajları zaten en büyük avantajı faiz ödememek. Faize karşıysanız veya bu yüksek faizlerden borçlanmak istemiyorsanız faizsiz bir sistem olduğu için avantajlı. Düşük aylık taksit imkanı var. İşte dediğim gibi burada sizin ödeyebileceğiniz tutarı söylüyorsunuz ve ona göre bir sistem ayarlanıyor. Diyelim 10 bin lira ben ayda ödeyebilirim dediniz. 200 kişilik, 250 kişilik grupla, 240 kişilik gruplara sokarlar sizi ama yine 10-10 ödemeye devam edersiniz. Hani çok düşük ücretler ödeyerek de ev sahibi olabiliyorsunuz. Buradaki sistemin mantığı bu. Kredi sicili gerekmemesi, yani diyelim ki krediden patlaksınız, daha önce bir işte gecikmeleriniz var vesaire, kredi çekemiyorsunuz. Burada böyle bir sicile bakmıyorlar. Kredi sicili gerekmeden ev sahibi olabiliyorsunuz. Dini hassasiyetlere uygunluk, dediğim gibi faizsiz bir sistem. Faize bulaşmamak, bazı insanlar işte bankanın sokağından geçmek istemiyor. Bu kişiler için de uygun diyebiliriz. Dezavantajlarına geçtiğimizde teslim tarihinin belirsizliği, dediğim gibi kural var. Hani birinci ayda da çıkabilir, 80. ayda da çıkabilir vesaire. Bu belirsizlik var. Paranız işte enflasyon karşısında hiç olabilir uzun vadede. Bu en büyük dezavantajı. Katılım bedelinin geri alınamaması ya da kısmen alınması, işte ben vazgeçtim derseniz, yani çok böyle gerçekten gerekçeniz yoksa bu katılım bedelinizi geri alamazsınız. Hani yatırdığınız parayı alabilirsiniz ama ödemelerinizi, ama katılım bedeli, bu %7 ile %10 arası olan bedeli geri alamazsınız. İşte şirketin iflas riski var. Erken teslimat için de ekstra masraflar yaparsanız erken teslimat yapabiliyorsunuz. Bunlar dezavantajları. Sistemin en büyük handikaplarından birisi de şu: teslim tarihine kadar kira ödemeye devam ediyorsunuz. Yani aslında çift ödeme riski doğuyor bu sistemde. Hem kura hem kira ödemeye devam ediyorsunuz, hem de işte bu evim sistemine para ödemeye devam ediyorsunuz. Bu yüzden bunda aslında iki farklı ödeme seçeneği var. Diyor ki bir tanesi sabit bir şekilde her yıl ödediğin miktar %20 artacak. Diyelim işte bu yıl 10 bin ödüyorsan seneye 12 bin lira ödeyeceksin gibi bir sistem var. Bir de ikinci bir sistem var. Bu da diyor ki şu anda sen sabit öde. Kiradan çıktıktan sonra ev sana çıktı, kura sana çıktı, gittin ev sahibi oldun. Ondan sonra ödemelerin artacak, katlanacak. Çünkü artık kira ödemiyorsun. Diyelim 10 bin ödüyorsun aylık. Ev sahibi olduktan sonra 25 ödeyeceksin gibi bir sistem de var.
Artık bu hangisi de mantıklı gelirse bunun kararını siz vereceksiniz. Dördüncü bölümümüz yasal durum ve güvenlik. 2021 yılında BDDK'ya bağlandı, firmalar denetim altına alındı. Şu an sistemin yasal çerçevesi var yani. Bu çok önemli bir nokta bence. Ama her firma lisanslı değil. Bu nedenle mutlaka BDDK'nın resmi sitesinden lisanslı firmaları kontrol ederek bu sisteme girin. Dediğim gibi BDDK deneyiminin altında olmayan firmalar mağdurlarının haklarını alabilmek için TMSF önünde çok uzun bir süre protestolar yaptılar. Ben kendim gördüm. Benim iş yerim çok yakın TMSF'ye. Karşıdan sürekli görüyordum burada protesto yapan insanları. Bildiğim kadarıyla TMSF onların masraflarını karşıladı ama bu hani çok büyük bir risk, çok önemli bir nokta. Zaten bu BDDK'ya bağlı olmayan kurumlarda artık tasfiye edildi diye biliyorum. 5. bölümümüzde kimler için uygun? Evim sistemleri sabit geliri olan ama peşin parası olmayan ya da işte kredi puanı olmayan kişiler için uygun olabilir. Ama acelesi olan kişiler için, hemen ev almak isteyen kişiler için çok büyük risk çünkü ilk aylarda çıkma olasılığı düşük. Bir de tabii faizlerde işte 1 milyon kredi çekseniz 10 yılda ödeyeceğinizi düşünün. 3-4 milyon arası bir ödeme çıkacaktır. Ancak evim sistemlerinde sadece %7 ile %10 arası bir komisyon ödeyeceksiniz. Tek fark bu olacak. 3 milyon çektiniz diyelim işte 3 milyon 250 bin ödeyeceksiniz gibi bir şey var ama 3 milyonu siz faiz çekerek yapsanız 10 milyon ödersiniz. Ne yazık ki. Bu da çok büyük bir avantajı. Sizce bu sistem mantıklı mı? Yoksa klasik konut kredisini tavsiye edersiniz, daha güvenli bulursunuz? Bunu yorumlara yazın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Karşılıklı bunun hakkında konuşmak istiyorum. Eğer bu tarz finansal konuları daha çok görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.